Premium otomobil denince aklımıza hangi markalar geliyor? Mercedes, BMW, Audi. Benim bir de aklıma Volvo geliyor. Bugün Volvo XC60'da beraberiz. ...2001 yılında XC90 üretildiğinde çok sevildi, çok tutuldu ama insanlarda başka bir talep oluştu. XC90 insanlara çok büyük geliyordu ve buna bir ufak kardeş gerektiğini düşündüler. XC60 2008 yılında Volvo'nun oluşan bu talebe karşılık olarak ürettiği otomobil arkadaşlar. İlk defa 2007 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. 2008 yılında üretmeye başladı ve bu araç Volvo'nun 2009 yılından itibaren dünya üzerinde en çok satan otomobil arkadaşlar. 2008 yılında üretilmeye başlandı. 2014 yılında ufak bir makyaj operasyonu geçirdi ve bu hale aldı. 2018 yılında ise tamamen değişti ve çok daha modern bir hal aldı. Bu hali gerçekten çok güzel ancak son jenerasyonu gelişen teknolojiye ayak uydurarak çok daha güzel ve modern bir hal aldı arkadaşlar. Bu araç D4 kodlu 2.0 turbo dizel motora sahip. Kahverengidedir. Daha çok Hyundai'lerde ve Ford Connect'lerde, eski Ford Connect'lerde görmeye alışık olduğumuz kahverengine sahiptir. Aracın ağırlığı 1800 kilo yaklaşık. Çok ağır bir araç. Tabii Volvo'nun kullanmış olduğu çelikten kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Ön tarafına geldiğimizde 2014 yılındaki makyajlama ile birlikte şurada buradan gündüz ledleri şu kısımdan bu kısma alındı. İç kısımdaydı ve daha sonra köşeler alındı ve tamponun bakıldığında daha geniş görünmesine sebep oluyor. Öndeki bu Volvo simgesi demirin antik simgesidir arkadaşlar. İsveç çeliğinin dayanıklılığına vurgu yapıyor. Ve kullanılan şu şerit Volvo'nun ilk modellerinde amblemi ızgaraya tutunmak için kullandığı bir yöntemmiş. Daha sonradan simgeleşmesiyle birlikte bu şekilde devam etmeye karar vermişler. Farlarımız, kısalarımız mercekli xenondur arkadaşlar ve uzunlarımız halojendir. Xenon olması çok daha güzel gözükebilirdi. Adaptif farımızdır arkadaşlar. Yani virajlarda direksiyon hareketine göre sağa veya sola dönmek istediğiniz yolu çok güzel aydınlatıyor. Ön taraftan anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Ön taraftaki görünümü bu şekilde. Yan tarafa geldiğimizde jantlara bakalım. Jantlarımız 19 inç. 235-55 R19 lastik kullanıyor arkadaşlar ve devasa bir büyüklüğe sahip. Çünkü araç çok büyük bir araç olduğu için bu araçta böyle bir lastik olması gerekiyordu. Daha ufak sırıtabilirdi. Kapı altlarımızda şöyle krom çıtamız bulunuyor. Aynı şekilde pencerelerin alt kısmında da krom bir çıtamız bulunuyor. Araçta Advanced paket bulunuyor ve anahtarsız giriş çalıştırma mevcut. Şöyle arkaya geldiğimizde alışkın olduğumuz Volvo yazısı ve sol tarafta XC60 yazıyor. Aracın modeli yazıyor. XC'nin açılımı Country Cross demek arkadaşlar. Bu araç XC90'a kardeş olarak üretildi. Burada D4 kodumuz var. Bu D4'teki D harfi Volvo'larda yakıt tipini belirtiyor. D dizel, T bir de biliyorsunuz T var. T benzin olduğunu gösteriyor. Rakam ise Volvo'larda önceden silindir sayısını belirtmek için kullanılıyordu. Ancak daha sonradan bu anlayıştan vazgeçti Volvo. 4 olması denk gelmiş. 4 silindirli bir araç bu arkadaşlar. Önden çekişlidir. 4 çeker almak istiyorsanız bu D4 kodlu aracın yerine D5 kodlu aracı almanız gerekiyor. Sanırım D5 olması gerekiyor. Yanlışım olabilir. Arka tarafta şöyle gerçek 2 tane egzoz çıkışımız mevcut. Ve difüzörümüz var burada. Gri renkte çok güzel bir rengi var. Kahverengiye çok uyumlu olmuş. Şöyle göstereyim gerçek olduğunu siz de görün. Park sensörlerimiz var arkadaşlar. Geri görüş kamerası maalesef mevcut değil. Bu pakette gelmiyor. Şurada reflektörlerimiz var. İçeride sağda ve solda. Sunroofumuz var. Bildiğimiz sunrooflardan biraz büyük. Cam tavandan küçük arkadaşlar. Yani büyük bir sunroof diyebiliriz. İçeriği gayet ferah bir şekilde gösteriyor. Çok güzel bir hal kazanıyor araba.
Şimdi gelin bagaj açalım. Bagaj açmadan önce şöyle anahtarı göstereyim arkadaşlar size. Elektrikli bagajımız var arkadaşlar. Açarken buradaki düğmeden açmamız gerekiyor. Ve 490 litre gibi bir hacim var arkadaşlar bagajımızda. Şuradaki perdeyi bu şekilde çekebiliyoruz. Burada çok güzel bir renk var arkadaşlar. Yani aracın içerisinde kullanılan rengin aynısı bagajda da kullanılmış. İçeride deri kullanılmışken burada kumaş kullanılmış. Burada stopların balansını açmak için gözlerimiz var. Burada aydınlatmamız var. 12 volt soketimiz var burada. Çakmaklık soketimiz. Ve bagajın dört bir yanında kancaları mevcut. Şurada şöyle bir göz var. Bunun amacı tam olarak bilemedim ama sanırım benim fikrimce şuradaki koyacağınız eşyalarınızla buradaki eşyalarınızı birbirinden ayırt etmek için kullanıldığını düşünüyorum. Bilenleriniz varsa alt kısmına yazsınlar. Şurada şöyle bir ayrı bir gözümüz var. Ancak bunu asacak herhangi bir şey yok. Şu an elimde kaldı böyle. Burada ayrı bir malzememiz var. Altında stepnemiz bulunuyor. Küçük boy stepne. Lastik değişim malzemeleri burada. Kapatıyoruz. Güzel, ancak o şu kaldırdığım parçayı havada sabitlemek için bir şey göremedim ben. Şöyle bakayım. Evet, sabitleyecek bir herhangi bir ip göremedim. Bagajımız elektrikli demiştim. Şuradan basarak bagajımızı kapatabiliyoruz. Böyle arka camımızın üzerinde ufak bir spoilerimiz mevcut. Camın üzerindeki stoplanmamız bu kısımda arkadaşlar. Diğer araçlarda biliyorsunuz şu kısımda oluyor. Bu araçta spoilerin de üstünde. Gelin şimdi kaputumuzu açalım. Şu kısımdan açıyoruz. Açma mandalımız bu kısımda. Kaputumuz çok güzel bir şekilde pistonludur. Motorumuz 2.0 turbo dizeldir arkadaşlar. 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Gerçekten çok kuvvetli bir motor. Fabrika verilerine göre 0-100 hızlanma süresi 8.1 saniyedir. Bu motor şehir dışında 4.3, şehir içinde 5.5 olarak yakıt tüketimi sunuyor. Fabrika verilerine göre böyle bir bilgi var. Tabi bu biraz düşük ve hayali bir değer. Bunun üzerine 1-1,5 litre, belki 2 litre koymamız gerekebilir. Çünkü İstanbul'da ve bu yollarda bu aracı kullanmak fabrikadaki kullanımdan çok farklı olabiliyor. Çok daha farklı koşullarda olabiliyor. Motordan atabileceklerim bu kadar. Kaputumuzun boyu çok büyük. Devasa bir kaput var. Ve yalıtım malzemesi bulunuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kapatalım ve içine geçelim. Aracımızın önden görünümü bu şekilde. Gayet değerli, toplu ve çok şık görünüyor. Ama ben bu rengi çok sevmedim. Yani çok sevdiğim bir renk olduğunu söyleyemem. Beyaz ya da siyah bu araca çok yakışabilir. Ya da farklı böyle bir albenisi olan kırmızı gibi, mavi gibi bir renk bu arabaya çok yakışabilirdi. Aynamızın, dikiz aynamızın ön tarafında sensörleri mevcut arkadaşlar. Volvo'nun güvenlik sistemleri için kullanmış olduğu sensörler bu kısımda mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Bu araçta cruise kontrolü var ama adaptif cruise kontrol maalesef yok. Opsiyonel olarak alınabiliyordu. Ancak bu araçta yok. Anahtarsız girişimiz vardı. Söylediğim gibi. Şöyle göstereyim size. Şu an aracı kilitliyorum. Kilitlediğim gibi katlanır aynalarımız var. Aynalarımız katlanıyor ve anahtar şu an elimde yok. Cebimde. Elimi buraya attığımda anahtarsız bir şekilde giriyorum. Aynalar kendi kendine açılıyor. Arkadan başlayalım arkadaşlar. Arkada döşelerimiz bej renginde ve içeriği çok ferah gösteriyor. Gerçekten çok şık gözüküyor. Kapı cebimiz biraz küçük sayılabilir. Yani 0.50'lik suyu ancak alır. 1 litre de emin değilim ama 1,5 litre suyu buraya sığdıramayız maalesef. Şurada çok güzel bir krom parça kullanılmış kapı koluyla birlikte. Ve gelin içeri geçelim. İçeri oturduğumda arkadaşlar gerçekten çok ferah ve çok kaliteli bir ortam olduğunu söyleyebilirim. İçerisi çok sıcak. Sunroof'u açalım. Sesini kısalım. Arkada havalanma menfezi olarak bu kısımda bir şey mevcut değil. Burada bir şey yok. Volvo menfezleri base turuna kullanmış. Gerçekten mantıklı.
Yani buradan direkt yüzünüze ayarlayabilirsiniz. Veya cama doğru ayarlayabilirsiniz. İki kapı arkasında şöyle ceplerimiz var. Burada 12 volt soketimiz yine mevcut. Çakmaklık soketimiz mevcut. Ama onun dışında herhangi bir USB girişi ya da klimayı ayarlamak için bir kumanda tuşumuz yok. Tuşlarımız yok. Koltuklarımız deri. Deri bir malzeme kullanılmış ve bu rengiyle birlikte çok şık gözüküyor. Burada bir kol dayamamız var. Ve çok şık bir yapıda bardak tutucularımız var. Burada küçük bir göz var. Burada yüksek ihtimal ince bir not defteri tarzı bir şeyi bırakmak için yapılmış diyebilirim. Bagaja ulaşım yok. Kapatalım. Aydınlatmamız burada bu kısımda. Arka taraf bagaj üstü bu şekilde gözüküyor. 4 kapıda da şu şekilde tutamamız var. Arka tarafta bir de şöyle bir şaftörümüz var arkadaşlar. Çok yüksek olduğunu söyleyemem. Aşağı yukarı bir 12 santim diyebilirim. Şöyle bir ortaya geçtiğimde gayet güzel bir şekilde yolculuk yapabilirim arkadaşlar bu şekilde. Yani ortaya 3. kişi çok rahat sığar diyebilirim. Ayaklarımı şu şekilde koyduğumda çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilirim. Koltuk pozisyonundan bahsetmedim. Koltuk pozisyonumuz benim boyum 1.83 ve oturduğumda şu şekilde diz mesafem böyle arkadaşlar. Çok rahatım burada. 1.90'a kadar herhangi bir insan oturmasında bir sıkıntı yok. Arka tarafta çok rahat olduğumu söyleyebilirim. Güzel ve konforlu bir alan sunmuş burada Volvo bize. Aracın arkadan öne bakıldığındaki görünen görüntüsü bu şekilde. Çok ferah gözüküyor. Şimdi gelin öne geçelim. Bu araçta elektrikli ayarlanabilir koltuklarımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi hafızalı elektrikli ayarlanabilir koltuğumuzun kumanda tuşları var. 3 tane hafıza şansı veriyor arkadaşlar bize. Ve burada ileri geri yükseklik ayarı gibi tuşları mevcut. Şurada hafıza yapmak için tuşu mevcut. Ve burada Volvo'nun çok şık bir kapı eşiği var. Ön tarafta da aynı şekilde genişlik olarak 0.50'lik suyu alır. 1 litrelik su da emin değilim yine. Ama uzunluk olarak biraz daha fazla diyebilirim. Yani 3-4 tane suyu buraya sığdırabilirsiniz. Burada pencere ayarlarımız ve kapı kilit ayarlarımız mevcut. Şu kısımdan aynaları ayarlayabiliyoruz. Şoför mahalline geçelim ve ne gibi izlenimi var görelim. 4 çanlı otomatiktir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve şu kadar açılıyor. Burada far ayar kumandamız var. Park frenimiz burada. Otomatik far kumandamızın ayarları mevcut. Şurada kapı kilit tuşumuz var. Ve aynı şekilde yolcu tarafında da bu mevcut. Araçta anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var demiştim. Tuşu şurada. İsterseniz anahtarınızı şu alt kısma sokabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hani anahtarınızı koyacak yer bulamazsınız. Şöyle sokabilirsiniz. Hani Renault'daki gibi anahtarı bu kısma sokup çalıştırmanız gerekmiyor. Buraya koymanız şart değil arkadaşlar. Şu ekranımızın ayar tuşları var. Radyo, medya, telefon tuşları mevcut. Buradaki 4 adet tekerlekten, soldaki tekerleklerden şu ikisinden buradaki ekranımızı kontrol ediyoruz. İşte radyo frekansı olsun, radyo olsun, müzik olsun, bu gibi kontrolleri sağlıyoruz. Şurada multimedyanın ayarlarını yapabilmek için tuş var. Buradan menüde istediğiniz gibi gezinip istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Buradaki tuştan yapmanız gerekiyor bütün ayarları. Dokunmatik değil maalesef ama kalitesi çok yüksek. Şurada çok güzel bir malzeme kullanılmış. Volvo bu araçta 8 ileri Geartronic adı verilen şanzımanını kullanmış. Vites kolu da burada. Otomatik klimamız var. Buradan fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Hani Golf testimiz vardı ya. Golf'teki gibi bir gözümüz var burada arkadaşlar. Burada güzel 2 adet bardaklığımız var. Şöyle açıp kapattığımda çok güzel bir yapısı mevcut. Şurada kol dayamamız var. İçi gayet derin ve içi halı kaplı. Çok güzel bir halı kaplama var. Şurada AUX girişi ve USB girişi bulduk. Maalesef yükseklik ve ileri geri ayarı yok arkadaşlar. Ve direksiyonumuz. Direksiyonumuz gerçekten çok şık gözüküyor. Kullanmış olduğum arabalar içinde görmüş olduğum en güzel direksiyon diyebilirim. Çift deri kullanmışlar arkadaşlar. Yani şu arka kısım ve şu ortaya kadar siyah bir deri kullanmışlar. Ortadan şu kısmı komple bej deri kullanmışlar. Burada cruise kontrol tuşlarımız var. Adaptif cruise kontrol bu araçta maalesef yok. Burada radyo ve müzik tuşlarımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi kulakçıklarımız mevcut arkadaşlar. Vitesi artırmanız, düşürmeniz için kulakçık koymuşlar. Çok şık gözüküyor ve böyle alüminyum bir malzeme kullanılmış. Şu an bu güneşin altında bile ısınmıyor. Şu kısımda krom parça kullanılmış. Gerçekten direksiyon çok şık gözüküyor. 2014'teki güncelleme ile birlikte, makyajlanma ile birlikte XC90'ın en büyük değişim gösterdiği yerlerden bir tanesi bu gösterge paneli arkadaşlar. Highlight gösterge diyebileceğimiz bir göstergemiz mevcut.
frene basıp start stop tuşuna bastığımızda ekranımız çalışıyor. Araçta 3 adet mod var. Sürüş modu var ve yaptığınız seçime göre bu ekran değişiyor arkadaşlar. Ekranın görünümü değişiyor. Bu yapmış olduğunuz seçime göre de ekrandaki hız ve devir göstergesi değişim gösteriyor. Sol tarafta yakıt depomuzun durumunu gösteren bir gösterge var arkadaşlar. Sağ tarafta vites seçimimizi gösteren gösterge var. Ortadaki göstergenin, yuvarlak göstergenin sol tarafında hararet ve sağ tarafında araca uygulamış olduğunuz güç görünüyor. Tabi bu seçmiş olduğunuz gösterge seçimlere göre değişiyor. Özellikle bu kırmızı sportif görünmesine sebep oluyor. Burada ekranımız mevcut. Çok büyük diyemem, çok da küçük diyemem ama çözünürlüğü gayet yüksek. Klimada yapmış olduğumuz değişiklikleri burada görebiliyorsunuz. Bu arada çift taraflı klimamız var. Şöyle göstereyim. İkinci bölge klima ayarımız burada yapılıyor. Birinci bölge burada. Navigasyon bu araçta maalesef yok. Opsiyonel olarak alınabiliyordu, bu araçta yok. Buradaki joystick aracılığıyla, tekerlek aracılığıyla aşağı yukarı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bence dokunmatik olması çok daha kullanışlı olurdu. Torpidomuza geçelim. Torpidomuz kilitlidir. Gördüğünüz gibi kilit var üzerinde. Açtığımda aydınlatmalı bir torpidomuz var. Gayet derin, gerçekten çok derin bir torpidomuz var. İçinde herhangi bir halı kaplama yok. Bu kısımda bir gözümüz mevcut demiştik. Volvo şurada bir göz bırakmış arkadaşlar ama buradaki göz pek kullanılacağını sanmıyorum. Çünkü yan tarafı açık olduğu için virajlarda ve sallantıda buradaki eşyanız düşebilir. Şöyle bir sunroofumuz var. Büyük sunroofumuz var. Şuradaki tuştan ileri yaptığımızda bu şekilde kapanıyor. Bir daha aynı şekilde ileri yaptığımızda perdemiz otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Manuel ayarlamıyorsunuz. Elle ayarlamıyorsunuz. Şurada kart vizit veya numaranızı bırakabileceğiniz bir klis mevcut. Dikiz aynamız çerçevesiz, otomatik karalan ve çok şık gözüken bir dikiz aynasıdır. Şimdi gelin sürüşe geçelim. Volvo XC60'ın sürüşü nasıl? Biraz ondan bahsedelim ve yol tutuşu ile ilgili, konforu ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar şimdi her zamanki gibi sizi kafa kamerasını aldım, kafa bandını aldım. Yola çıkalım. Kemerimizi takalım. Aracımızı çalıştıralım. Park filmimizi indirelim ve gidelim. Şimdi XC60'ın sürüşüyle ilgili konuşacağız. Biraz düz bir yola çıkmayı bekledim. Otoyola çıktım. Bu araçta 2.0 turbo dizel motoru var. Dizel olduğu için her türlü o dizelin motor patlamasını, patlama sesini duyuyorsunuz. Tabii bu bahsettiğim çok aşırı rahatsızlık verici boyutta değil. Şu an duyduğum sadece hafiften motorun sesi. 1500 devir bandında gidiyorum. Motorun hafiften bir hırıltısını duyabiliyorum arkadaşlar. Onun dışında yol sesi açısından 100'den sonra yavaş yavaş artmaya başlıyor artık. Rüzgar sesi açısından şu ana kadar herhangi bir rahatsızlık duymadım. Rahatsızlık göremiyorum. Şu an 110 ile gidiyorum. Biraz hızlanalım. Evet. Yaklaşık 130'dan sonra çok hafiften şu kısımdan yavaş yavaş gelmeye başlıyor ve tahminim 160-170'ten sonra artık artmaya başlayacaktır. Yol sesi de aynı bu seviyelerde artmaya başlıyor. 19 inç janta sahip olmamıza rağmen lastiğin yanağı da çok yüksek boyutta, 55 kalınlığında ve bu anlamda bize konfor açısından yolda giderken, tırtıklı yollardan veya bozuk yollardan giderken şu an gördüğünüz gibi çok hafif bir tıkırtı geliyor. Çok hafif. Yani o da hissedilmiyor bile. Yüksekte oluşunuz ve arabayı kullanma konumunuz gerçekten SUV kullandığınızı size hatırlatıyor. Yol tutuşu anlamında gayet başarılı araç. Ki Volvo'nun güvenilirliği, güvenliği konusunda konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hele ki 4 çeker olduğunu düşünün bu aracın. Müthiş bir keyif olabilir Volvo'nun bu aracını kullanmak. Yakıt tüketimini teste başlamadan önce sıfırladım. Test esnasında bazı yerlerde aracı rölantide çalıştırdım. Genelde işte caddeye çıkana kadar, bu otoyola çıkana kadar yokuşlu, inçikli, ışıklı yollardan geçtim ve şu anda tabi otoyoldayım. En son testimizi bitirme aşamasında
yakıt tüketimine de bakacağız. Fabrikanın vermiş olduğu ortalama değer 4.7 litre. Ancak dediğim gibi bu çok iyi niyetli bir yaklaşım olmuş. Çünkü araç 1800 kilo. Gerçekten devasa bir kütle. Şu an 100'le gidiyorum ve sanki 60'la gidiyormuşum, 70'le gidiyormuşum gibi hissediyorum. Yüksekte olduğunuz için. Gerçekten aracın hızlanması, durması çok yerinde. İstediğiniz performans size veriyor. Gördüğünüz gibi. Eğer manuel kullanmak istiyorsanız şuradaki kulakçıklardan kontrol edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu an 6'ya düştük. Araç 8 ilerim bu arada. Buradan mandala basıp S konumuna çektiğinizde vites olarak sizin yönetmenize izin veriyor. Kendisi değiştirmiyor. Tabii belli bir seviyeye kadar, belli bir devir bandında. Şu an 5'te mesela atmıyor. Spor kullanımınızda bu şekilde kullanabiliyorsunuz aracı. Tabii pazar sabahı olmasına rağmen bugün yol ilginç bir şekilde kalabalık. Şu an 2000 devir bandında gidiyorum ve 90'la, yaklaşık 96. viteste 90'la gidiyorum. Tam bir uzun yol aracı yani. Bu arabayı alıp uzun yola gideceksiniz. Arabayı hiç zorlamadan, yormadan gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yakıt tüketiminiz de buna göre çok uygun seviyelerde olacaktır. Tabii ki fabrikanın vermiş olduğu seviyeler çok uygun seviyeler. Bunu bir tık üzerine koyarak yakıt tüketimimizi hesaplayabiliriz. Şuradan ayrılmam lazım. Gerçekten aracı kullanması çok keyifli ve konforlu. Gayet konforlu. Buradan sağdan ayrılıp biraz yokuş tüketimimize bakalım. Vitesi hala düşürmedi. Kendisi hala düşürmedi ve bize bırakıyor. Kulakçıktan vitesi değiştirdiğinizde anında tepki veriyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Hızlanması, durması, ivmelenmesi gerçekten çok iyi. Ülkemizdeki vergi dilimi sebebiyle tabi böyle yüksek hacimli motorları kullanmamız artık biraz hayal. Hani keşke ülkemizdeki vergi dilimi mantıklı seviyelerde olsaydı da böyle yüksek hacimli araçları kullanabilseydik. Gidişat genelde artık 1.0, 1.2, 1.3 hacimli motorlara doğru gidiyor. Tabii kötü değil. Turbo beslemesiyle araçlar istediğinizi veriyor size. Vitesi 2 kadar düşürdük. Şu an bir de 2 attım tekrar. Üç, 4. Gerçekten anlık tepki veriyor. Yani bastıktan hemen sonra vitesi arttırıyor. Anlık tepki veriyor. Evet, gördüğünüz gibi çok yüksek devirlere çıktığınızda vitesi arttırın diye uyarıyor arkadaşlar. Şu power'ın üst kısmında yeşil bir gösterge ile vitesi arttırın diyor. Tabii bu yolda ne kadar deneyebiliriz bunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Volvo XC60'tan böyleydi. Şimdi yakıt tüketimimize bakalım ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Park durumunu alalım. Park frenimizi de buradan çekelim. Yakıt tüketimimize şuradan bakalım. Yokuşlu yollarda, dur kalklı yollarda ve rölantili çalışma durumunda gördüğünüz kullanımımı siz gördünüz. Bu durumda şu anda vermiş olduğu yakıt tüketimi 8 litre arkadaşlar. Uygun kullanımınızda aşağı yukarı 6 litre, 6,5 litreleri bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Volvo XC60'tan anlatacaklarım bu kadardı. Eksik bıraktığım bir konunun olduğunu düşünüyorsanız altta yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.